Yufka açma dersinin 3. videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere hamur nasıl yapılır, yufka nasıl açılır bütün detaylarıyla anlatacağım. Gördüğünüz gibi tahta boyunca 100 yuvarlak bir ekmek açtım. Hem de çok incecik oldu arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl yapıldığını anlatıyorum. İlk önce hamurumu yaparak başlıyorum. Benim yaptığım hamur böreklik bir hamur. 2 bardak suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 1 fincan zeytinyağı döküyorum. 1 yemek kaşığı sirke döküyorum. Dört bardak un kullandım arkadaşlar. Unu da azar azar ilave ediyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Yufkamızı güzel açabilmemiz için hamurun kıvamı çok önemli arkadaşlar. Hamurunuzu asla sert yapmayın. Eğer kazara sert olacak olursa birazcık sıvı yağ veyahut da su ilave ederek hamuru yumuşatabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi benim elime yapışan bir hamur oldu. Hamurunuzu toparlamak için de elinizi sıvı yağ batırıp toparlayabilirsiniz. Ama hamurunuz mutlaka yumuşak olsun ve 1 saatte dinlendirilmiş olsun. Bakın yumuşacık bir hamur oldu. Kullandığım miktardan 13 tane beze çıktı. Bezelerim de mandalina büyüklüğünde. Ve şimdi sizlere hamurun yumuşaklığını bir göstereyim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Mutlaka hamurunuz yumuşak olsun. En önemli püf noktalarından birisi budur. Eğer hamurumuz sert olursa asla ekmeğimiz güzel açılmaz. İlk önce bezenin birazcık altına un ilave ediyorum. Daha sonra da üzerine un ilave edip açmaya başlayacağım. Ama önce söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar sizlere. Burada oklavanın düzgün olması ve tezgahımızın da düzgün olması çok önemli. Tezgahınız ve oklavanız düzgün olursa yufkalarınız güzel olur. İlk önce elimin birini parmak ucumla tutuyorum. Diğerini avuç içimle bastırarak bu şekilde dairesel bir şekilde çeviriyorum. Bakın tutuş şeklimi tekrar gösteriyorum sizlere. Böyle çevirerek avuç içimizle bastırarak çeviriyorum. Bu şekilde ekmeğimiz yuvarlak şeklini alıyor. Eğer böyle yapamıyorsanız merdane ile büyütüp daha sonra oklava ile devam edebilirsiniz. Bakın bu şekilde yuvarlak şeklini alıyor. Tek yönlü bastırırsak uzun olur. Böyle yaparsak ekmeğimiz yuvarlak oluyor. Elim bu şekilde bakın oklavanın üzerinde ileriye geriye gidiyor elim. Bu şekilde oklavamı çevirmiş oluyorum. Ama siz eğer bunu yapamıyorsanız tabii ki merdane ile yapabilirsiniz. Şimdi ortasından kenarlara doğru bastırıyorum. Burası da çok önemli arkadaşlar. Ekmeğimizi yan tarafından sarıyoruz oklavaya. Çevirdiğimizde yine ekmeğimiz döndürülmüş oluyor. Bu sayede yuvarlak bir şekilde büyüyor. Un azaldıkça da un ilave edebiliriz. Çünkü ekmeği büyüten ana madde undur zaten. Ne kadar da güzel açmış olsak unu mutlaka atmamız lazım. Eğer unu atmazsak ekmeğimiz istediğimiz şekilde büyümez. Bu şekilde oklavanın üstünden atıyorum geriye. Şimdi tekrar bir daha göstereceğim sizlere. Bakın böyle atıyorum. İleriye doğru. Şimdi ağır çekim olarak gösteriyorum sizlere tekrar. Bakın bu şekilde atıyorum. Ve oklavamı açıyorum tekrar geriye doğru. Ortadan kenarlara doğru bastırıyorum. Ve ileriye doğru atıyorum. Oklavamı da bu şekilde sürükleyerek ekmeğimi ileriye doğru ittirmiş oluyorum arkadaşlar. Çünkü ekmeğimiz büyüdükçe tezgaha sığmıyor.
Bu yüzden oklavamızı bakın bu şekilde ileriye doğru ittirerek açalım. Unu kenarlarına atıyoruz ekmeğimiz büyüdükten sonra. Ortasına atmayalım. Tabii ekmeğimiz büyüdükten sonra ilk etapta her yerine sürüyoruz. Daha sonra kenarlarına atıyoruz. Yine döndürme şeklinde gösterdim sizlere. Yan taraftan sarıp kendimize doğru döndürdüğümüzde ekmeğimiz yuvarlak bir şekilde büyümüş oluyor. Şimdi artık ekmeğimiz büyüdüğü için ortasından değil kenarlarından basıyorum ellerimle, bakın gördüğünüz gibi. Ne kadar güzel büyüdüğünü ve yuvarlak şekil aldığını siz de görüyorsunuz. Bakın kenarlardan bastırıyorum. Çünkü ortasından bastırırsak ortası daha bir incelmiş olur ve çabuk yırtılır. Aynen bu şekilde ekmeğimizi büyütüyoruz. Aynı bu şekilde büyütüyorum ekmeğimi. Böyle devam ediyorum. Ama unu azaldıkça siz yine un ilave edebilirsiniz kenarlarından. Yapışmaması için. Aynen bu şekilde devam ederek ekmeğimizi büyütüyoruz arkadaşlar. Aynı şeyleri devam ediyoruz yani. Ekmeğimiz büyüyene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Benim açtığım hamur böreklik bir hamur. Ama eğer siz sadece yufka ekmek yapıyorsanız un, su, tuz olarak da hamurunuzu yapabilirsiniz. Yani lavaş ekmeği yapıyorsanız süt veya yoğurt kullanabilirsiniz. Ama mutlaka hamurunuz yumuşak olsun. Şimdi bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu sefer parmak ucumla değil sadece ellerimle açık bir şekilde basıyorum oklavanın üzerine. Yani bu şekilde de büyütebilirsiniz. Eğer parmak ucunuzda tutamıyorsanız böyle de büyütebilirsiniz yani. İleriye ittiriyoruz ve ekmeğimizi böyle oklavanın üzerinden geriye doğru atıyoruz. Ortasından kenarlara doğru bastırıp bu şekilde devam ediyoruz. İlk etapta ekmeğimiz küçükken unu fazla kullanabiliriz. Ekmeğimiz büyüdükten sonra sadece kenarlarına atıyoruz. Unlu olmaması için. Gördüğünüz gibi sürekli aynı şeyleri yapıyorum. Bu şekilde yaparsanız siz de gerçekten çok kolay bir şekilde yufka açabilirsiniz. Bakın tezgahın dolusu bir yufkam oldu. Ve de yüz yuvarlak oldu. Kenarlarında hiçbir bozulma, yırtılma yok. Gördüğünüz gibi. Bu yaptığım yufkadan börek yaptım arkadaşlar. Çok güzel çıtır çıtır bir börek oldu. Sayfamda çeşitli börek tarifleri, lavaş, ekmek tarifleri var. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz. Sayfamda 2 tane daha yufka açma dersi olarak videom var arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Videomun da sonuna geldim. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Eğer kazara ekmeğiniz unlu olursa bu şekilde ununu çırpabilirsiniz. Yani bu sistemi bu yüzden yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi asla yırtılma, bozulma olmuyor. Tahtanın dolusu da ekmeğim oldu. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Hoşça kalın.